Merhaba, bugün size midye çanta anlatımı yapacağım. Buradaki iki çantada kullandığım gibi kağıt ip kullanacağım. Bunu çile halinde aldım ve sardım. Gramaj şekilde aldım ve kendim sardım. Burada da rafya ipi kullandım. Ben ölçülere uyarak yaptım. İplerimin, iki ipimin de inceliği kalınlığı farklı. Buradaki çantanın kalınlığı ve yapısı farklı ipinin. Önemli olan ölçüye uymak. Burada 3 milim kullandım ipim ince olduğu için. Burada 3,5 milim kullandım. Burada sadece daha fazla sıra sayısı ördüm. İpin inceliğine kalınlığına göre sadece sıra sayısı değişiyor. Şunu da söylemek istiyorum. Her ipin inceliği, kalınlığı, yapısı aynı değil. Bazı iplerde ellerimiz zarar görebiliyor. O yüzden böyle yara bantlarından faydalanıyorum. Ben de normal yara bantları elde yapışkanlık bırakıyor. O yüzden ben de böyle su geçirmez yara bantları kullanıyorum. Çıkardığımda herhangi bir sorun yaşamadan gün içinde normal işlerime devam edebiliyorum. Kağıt tipte özellikle elinizi çok sıkmazsanız, tığı çok sıkmazsanız sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi ipiniz fazla tırtıklı olabilir. Ona göre de yara bandından faydalanabilirsiniz. Bu çanta benim sıklıkla ördüğüm bir çanta. Siz de örüp de satışa sunacağınız zaman böyle güzel detaylar ekleyebilirsiniz. Satış uygulamaları var. Oraya kaydolursunuz. Banka hesabı gerekiyor. Ona göre kendiniz önceden bir hazırlık yaparsınız. Herhangi bir istediğiniz bir bankaya başvurursunuz. Bir banka hesabı açtırırsınız. Sonrasında satışa başlayabilirsiniz. Burada ilk sıradan sihirli halka yaparak başlıyoruz ve içine 14 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zaten modeli gördüyseniz hırkalarda yaptığımız lastik modeli gibi önden almalı bir model. Çok rahatlıkla yapacağınız keyifli bir çanta. Birinci sıraya sihirli halka ile başlıyorum. İpimi iki parmağımın arasına aldım ve döndürdüm. İpimi iki parmağımın arasına aldım ve döndürdüm. Parmağınıza dolayarak örmek istemiyorsanız yüzük parmağınızın üzerinden, orta parmağınızın altından ve işaret parmağınızın üzerinden alarak ipi iki parmağımın arasına tutuyorum. Ben ördükçe ipim ilerlemeye devam edecek. Nasıl rahat ediyorsanız parmağınıza dolayarak da örebilirsiniz. Sihirli halka için tekrar ipimi aldım ve döndürdüm. Sihirli halkanın içine girdim. 3 tane zincir çekiyorum. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Halkanın içine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. İkisini birlikte. Zincirle beraber 14 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Tığı çok sıkmıyorum. İpimi de çok gergin yapmıyorum ki buradaki parmağım zarar görmesin. 6 tane oldu. Bunu 14 tane trabzana tamamlıyorum. ...14 tane ikili trabzan yaptım. Halkanın içinde ipim var. Onu çekebildiğim kadar çekiyorum. Sıra sonunda 3 tane zincir çekmiştim en başta. Onun tepesine kaydırıyorum. Burada bizim 14 trabzanımız buralardaki midyelerimizin sayısı aslında. Ön yüzde 7 midye var. Arka yüzde 7 midye var. Toplam 14 tane midye var. Yani bu trabzan sayısını artırarak çantamızın boyutunu büyütmüş oluruz. Daha büyük boyutlarda çanta yapmak istiyorsanız trabzan sayısını artırabilirsiniz. Yani midye sayısını artırmış olursunuz. İlk sırada 14 tane trabzanımızı yaptık. İkinci sırada gördüğünüz gibi artık hırkalarda, yeleklerde yaptığımız gibi lastik modeline geçmiş olacağız.
İkinci sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanı tığın üzerinde kalacak şekilde arkadan girdim, alıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Burada bir sonrakinin tepesi var. Tepeye geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında tepesine aldığım trabzanı yine trabzan tığın üzerinde olacak şekilde arkadan girdim, ipimi aldım ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hırkalarda bir önden bir arkadan alarak lastik görüntüsü veriyorduk. Burada da önden aldığımız trabzan önde görünüyor. Tepesine battığımız trabzan da arkada görünüyor. Sonrasında tepesine battığımız trabzanı önden alarak yine lastik görünümü veriyoruz. Trabzanın bir tepesine batıyoruz, bir de kendisine batarak lastik görünümü oluşturuyoruz. Yine tepeye geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tepesine aldığım trabzanın önden aldım ve ikili trabzan yaptım. Bir tepeye, bir kendisine trabzan yapıyorum. Bu modelde baştan sona ikili trabzanlardan oluşuyor. O yüzden sadece trabzan olarak ilerleyeceğim bundan sonra. Tepeye bir trabzan, tepesine trabzan yaptım. Trabzana bir tane trabzan. Tepesine trabzan, kendisine trabzan. Bir tepesine, bir de kendisine. Ördükçe görünüm daha çok netleşecek. Bir tepesine, bir de kendisine trabzan yaparak ilerliyorum. Gördüğünüz gibi önden aldığımız trabzanlar önde görünüyor. Tepesine battığımız trabzanlar arkada görünüyor. Sıra sonuna kadar bir tepesine, bir kendisine trabzan örüyorum. Dediğim gibi model baştan sona ikili trabzanlardan oluşuyor. Araya sürekli sayılarla karışmasın diye ikili demek istemiyorum. O yüzden sadece trabzan olarak anlatacağım. Burada baştan sona önden aldığım trabzan sayısı 14. Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane önden aldığım trabzanlar. Burada son bir tepe kaldı. Zincirin dibi. Geldim. Ona battım. Ve trabzanın kendisine de battım. Ve 14. önden görünen trabzanımı örmüş oldum. Sıra sonunda 3 zincirim vardı. Tepesine geldim ve kaydırdım. 3. sıraya yine 3 zincirle çıkıyorum. 3 zinciri hep bir tane trabzan kabul ediyoruz. Artık burada arkada bir tane görünen trabzan sayım benim 2 tane olacak. Önde 14 tane yaptığım trabzan, önden aldığım trabzan sayısı hiç değişmeyecek. Her sırada baştan sona kaç sıra örersem öreyim hep 14 tane kalacak. Sadece aradaki arkada görünen trabzan sayılarım artacak. 3 tane zincir çektim. Bir trabzan kabul ettim. Artık buraya 2 tane trabzan yapacaktık. Yana bir tane daha trabzan yapıyorum. Aşağıda arkada bir tane görünen trabzan sayısını 3. sırada 2 taneye çıkarmış olduk. Önden olanı hep önden alarak devam ediyorum. Önden aldım. Arkada bir tane trabzanım vardı. Tepesine batıyorum ve 2 tane trabzan yapıyorum.
Artık bir tane önden trabzan görünecek, iki tane arkadan trabzan görünecek. Arkadan trabzanları da arkadan görünen trabzanın tepesine yapıyorum. Önde olan trabzanı önden alıyorum. Arkadan olanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum. Önden olanı önden aldım. Arkadan olanın tepesine iki tane trabzan yaptım. Elimi hiç sıkmıyorum. Parmağımdan geçen ipi de sıkmıyorum. Gevşek gevşek rahat rahat örüyorum. İki tane arkadan trabzanımı yaptım. Arkadan görünen trabzanımı yaptım. Bir tane önden olanı önden aldım. Artık lastiklerimizin arası yavaş yavaş genişlemeye başladı. Önden trabzan yaptım. Tepeye geldim. İki tane trabzan yaptım. Önden aldım. Trabzan yaptım. Arkadan olana iki tane trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar önde görünen trabzanı önden alarak arkada görünen trabzanın tepesine de iki tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Dediğim gibi kaç sıra örersek örelim bizim bu önden görünen trabzanlarımız hep 14 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zaten önden görünenlerin hepsine battığım için 14 tane trabzanı yapmış oldum aslında. Ama yine de ilk sıralarda saymakta fayda var. İlk sırada 14 tane trabzan yapmıştık. İkili trabzan. İkinci sırada trabzanın bir tepesine bir gövdesine batarak bir önden bir arkadan görünüm yapmıştık. Üçüncü sırada arkada görünen trabzanı sayısını 2'ye çıkarmıştık. Zaten önden görünen trabzan sayısı hiçbir şekilde değişmiyor. Hep 14 tane. Artık dördüncü sıraya geldik. Dördüncü sıra üçüncü sıranın tekrarı. Sıranın sonunda iki tane trabzanım vardı. Trabzanın arasına batıyorum. Kaydırıyorum. Arada video düzgün gidiyor mu, ilerliyor mu diye, bulanıklaşıyor mu diye kontrol ediyorum. Klima çarptığı için sesim biraz çatallı, o yüzden kusura bakmayın. Arada sesim git gel yapıyor. Dördüncü sıraya 3 tane zincirle başladım. 3 zincirde bir trabzan kabul ediyorum. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu sırada değişen hiçbir şey yok sayı olarak. Sadece 2 tane yapacağımız trabzanları iki trabzanın ortasına yapıyoruz. Yine önde görünen trabzanımı önden alıp bir tane trabzan yapıyorum. Sonra iki tane trabzanın arasına boşluğuna gelip iki tane daha trabzan yapıyorum. Burada herhangi bir sayı değişikliğimiz yok. Sadece battığımız yerde farklılık var. Önden trabzanımı yaptım. İki tane trabzanım var. Ortasına iki tane trabzan yaptım. Önden görüneni önden aldım. Sonrasında iki tane trabzanım var. Ortasına iki tane trabzan yaptım. Önden görünen trabzanları önden alarak iki trabzanın arasına da iki tane trabzan yaparak
Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu ipin örümü gayet yumuşak. Yapısı güzel. O yüzden herhangi bir yara bandı ihtiyacı hissetmiyorum. Yeni başladığınızda zaten anlarsınız. Parmağınız kızarmaya başlar. İpin geçtiği yer ya da çizilir. O noktada ipiniz tırtıklıysa yara bandından yardım alabilirsiniz. Marketlerde zaten satılıyor böyle. Su geçirmez yara bantları. Onlardan alırsanız gün içinde daha rahat edersiniz. Diğerine çünkü ne kadar yıkarsanız yıkayın yapışkanı gitmiyor ve gün içinde çok rahatsız ediyor. Son önden görünen trabzanı da önden aldım. Bu zaten benim 14. önden görünen trabzanım. Sıra sonunda yine iki zincirin arasına geldim. İki tane trabzanın arasına geldim ve boşluğa kaydırdım. Bu sıramı da bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi çanta artık zaten formunu almaya başladı. Bu sırada yine alttaki sırayı tekrarlamıştık. Sadece battığımız yer iki trabzanın arasıydı. Artık sonraki sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra arkadaki 4 tane görünen trabzan sırası yapacağız. İlk sırayı göstereyim. Sonrasında onun üzerine 5 sıra daha aynı modeli yaparak devam edeceğiz. İki tane trabzan arasına kaydırmıştım. Bir sonraki sıra için 3 zincir çektim. Bunda bir trabzan kabul ediyorum. Boşluğa geldim. Yanına 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çünkü arkada görünen trabzan sayısını 4'e çıkarıyoruz. Zincirle beraber 4 tane trabzan olmuş oldu. Önde görüneni önden alıyorum. 2 trabzanın arasına bu sefer 4 tane trabzan yapıyorum. Dört tane trabzan yaptım. Önde görüneni önden aldım. 2 trabzanın arasına 4 tane trabzan yapıyorum. Tekrar hatırlatmış olayım. Baştan sona ikili trabzanlardan oluşuyor çanta. Sürekli ikili ikili deyip de diğer sayılarla karışmasın diye sadece trabzan olarak anlatıyorum. 4 tane trabzanımı yaptım. Önde görüneni önden aldım. Gördüğünüz gibi aşağıdaki 2 trabzanın arasına 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanın önden görünen trabzana trabzan yapıyoruz. 2 trabzanın arasına 4 tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar önden görüneni önden alarak 2 trabzanın arasına da 4 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonundayım. 4 tane trabzanımı yaptım. 2 tane trabzanın arasına son önden olan trabzanı da önden alıyorum. Sıra sonundayım. Burada ilk trabzanın tepesine kaydırdım. Sonra geldim. 2 tane sağda, 2 tane solda kalacak şekilde 4 trabzanın arasına kaydırdım. Böylece bu sıramız da bitmiş oldu. Bu sırada önden olan trabzanı önden aldık. Aşağıdaki 2 trabzanın arasına 4 tane trabzan yaptık. Bu 4 trabzan sırayı 6'ya tamamlıyoruz.
6 sıra yapacağız. İlk sırasını yaptık. Üzerine 5 sıra daha arkada 4 tane görünen trabzan sırası yapacağız. 4 trabzanı tam ortasına kaydırmıştım. 3 tane zincirle bir sıraya başlıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Ve yanına 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve trabzan sayısını 4'e tamamlıyorum. Önden olanı önden alıyoruz. 4 tane trabzanımız var. Tam ortasına 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane sağda, 2 tane solda kalacak şekilde tam ortasına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Önde görünen trabzanı önden aldım. Ve bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar önden olanı önden alacağım ve 4 trabzanı tam ortasına batacağım ve 4 tane daha ikili trabzan yapacağım. Bu arkada 4 tane görünen trabzan sırasını 6 sıra yapıyoruz. Her sırayı tek tek göstermek istemiyorum ki aynı olan sıraları sapı, yapımı, dikimi hepsi bir videonun içine sığabilsin diye. Arkada 4 tane görünen trabzan sırasını 6 sıraya tamamladım. Sıra sonundayım. 3 zincirim var. Onun yanındaki ilk trabzanın tepesine kaydırdım. Sağda 2 tane, solda 2 tane trabzanım kalacaktı. Tam ortasına kaydırıyorum. Ve böylece 10. sıramda bitmiş oldu. 13 sıralı bir çanta. Biz 10. sıramızı yaptık. Artık bu noktalara 6 tane ikili trabzan yapacağız. İlk sıra 6 tane ikili trabzan yapacağız. En üst sırada da 7 tane yapıp çantamızı bitireceğiz. Orta noktaya 4 tane yapıyorduk. Artık bu sırada 6 tane yapıyoruz. Başlangıçta 3 tane zincirimi çektim. İpin başına doladım. Aynı boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 6 tane trabzanı tamamlamış oluyorum. Altı tane trabzanımı yaptım. Yine önden olan trabzanımı önden alıyorum. Tam 4 tane trabzanın ortasına geldim. 6 tane trabzan yapıyorum. Önden olanı önden alıyorum. Yine 4 trabzanın ortasına 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Önden olanı önden aldım. Sıra sonuna kadar önden olanı önden ve 4 tane trabzanın tam ortasına 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda yine kaydırmamızı yapacağız. Bir sırada bu sırayı tekrar edeceğiz. Ama ilk nasıl başladığımız kaydırmalarımızı göstereceğim. Sıra sonuna geldim. Son önden olan trabzanını da yaptım. Burada ilk 3 zincirim var. Onun yanında da ilk yaptığım trabzanın tepesi var. Geldim oraya kaydırdım. Aşağıda 4 tane olanın tam ortasına kaydırıyorduk. Burada da 6 tane trabzanın ortasına kaydırıyoruz. Yani 3 sağda 3 solda kalacak şekilde kaydırıyoruz. Bir kaydırma daha yaptım ve tam ortaya bir kere daha kaydırıyorum. 3 zincirle yükseldim. Aşağıdaki sırayı tekrar ediyorum. Tek fark
Artık 6 trabzanın tam ortasına batıyorum. Zincirde bir trabzan kabul ettim. Yanına 5 tane daha trabzan yapıyorum. Önden olan trabzanımı önden aldım ve tam 6 trabzanın ortasına 6 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Önden aldığım trabzanı da tekrar önden alıyorum. Yine aşağıdaki sırayı tekrar ediyoruz. Sıra sonunda gelip son trabzanımızı da önden alıyoruz ve kaydırma yaparak bir süre geçiyoruz. Sıra sonundayım. Yine zincirden sonraki trabzanın tepesine kaydırıyorum. Bir sonrakine kaydırıyorum ve tam 6 trabzanın ortasına kaydırıyorum. Ve 3 zincirle son sırama başlıyorum. Buradaki ipimle bu ipim aynı yapıda ve kalınlıkta olduğu için 3,5 milim tığ kullanmıştım ve aynı sıra sayısında örüyorum. Gördüğünüz gibi zaten bu ütülenmiş hali. Ütülendiğinde ütü aşamasına çekmeye çalışacağım. Nasıl düzeldiğini göreceksiniz. Burada aynı ölçüye ulaşabilmek için ipim ince olduğu için 4 tane olan trabzanlarımız vardı ve burada 6 sıra yaptık. Ben burada 7 sıra yaptım. 6 tane olan trabzan sayımızı burada 2 tane yaptık. Ben burada 3 tane yaptım. Ölçüye göre sıra sayısını değiştirirsiniz. Burada 13 sıra örmüşken rafya ipte sıra sayısını azaltarak 11 sıra ördüm. Ben el çantası olarak yaptım ve bu boyutlarda yaptım. Siz daha büyük yapmak isterseniz, askısını, sapın daha uzun olup kolunuza takmak isterseniz bu aşamada istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. El çantası için bu boyut yeterli oluyor ama. 3 zincirimi çektim. Bu sefer aynı boşluğa 7 tane yapıyorum. Zincirde bir trabzan kabul ettim. Yanına 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bizim son sıramız. Önden olanı önden aldım ve 6 trabzanın ortasına 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Önden olanı da önden aldım ve sıra sonuna kadar önden olan trabzanı önden alarak 6 trabzanın ortasına da 7 tane ikili trabzan yaparak bu sıramızı da bitiriyoruz. En son düzgün bir bitiş yapacağız. Sıra sonunda tekrar göstereceğim orayı da. Sıra sonundayım. Son önden olan trabzanı da yaptım. İpim bu noktada uzatıyorum ve kesiyorum. Diğer videolarda da pamuklu iplerle göstermiştim. Burada da kağıt iple tekrar bitiş nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Benim amacım buradakiler gibi düzgün bir tepe elde etmek. Çantamın
ön tarafındayım. İpimi yeteri kadar kestim. 3 tane zincir var. Zincire dokunmuyorum. Yanında ilk yaptığım trabzanın tepesi var. Tepesini şöyle genişleteyim. Pamuklu iple daha kolay oluyor tabii ki. Çantanın arkasını döndürdüm. Genişlettiğim trabzan tepesinin arkasından giriyorum. Tepeyi aldım. İpimi arkaya alıyorum. Burada da önden aldığım trabzanım vardı. Burada da görüyorsunuz V gibi görünüyor. Arka kanadını alacağım. İpimi aldım. Arka kanada girdim. Ve ipimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Hepsi artık düzgün görünüyor. Burada ipimi aldım. Bir zincirle sabitledim ki burası açılmasın. Sonrasında artık ipimi uygun yerlerden geçirerek gizleyebilirim. Daha ince bir tığ kullandığım için ipin arasına karışıyor, o yüzden zorluyor. En son yeteri kadar gizledikten sonra esnetiyorum ve dışarıda kalan ipimi kesiyorum. Burada da halkadan kalan ipim var. İpimizi koparmayacak kadar çekip orta boşluğu kapatmaya çalışmıştık. Burada ipi aldım. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Bir zincirle sabitledim ki sonra bu boşluk genişlemesin. Sonra halkanın etrafından geçirerek ipimi gizliyorum. Kalan ipi kesiyorum. Çantanın ütülenmemiş haliyle size boyunu da söylemek istiyorum. 22 santim boyu var. Ve şuradan ölçelim. 29 santim de genişliği var. Şu an ütülenmemiş hali. Askıyı da göstermek istiyorum ütüye geçmeden. Böyle bir askı yapacağız. 25 santim genellikle yeterli oluyor. Burada da sipariş üzeri ördüğüm Beymen çanta var. Onun sapını da aynı yaptım. Kola takılacak gibi. Astarını diktim. Böyle elimle sabitliyorum artık. Plaj çantası olarak istenmişti, o yüzden silinebilir bir astar diktim. Bu çantaya şimdiye kadar astar yapmadım ama siz istiyorsanız astarlı şekilde de kullanabilirsiniz. Ben sadece çıt çıt takıyorum. Çantaya sabitleyeceğim kadar ipimi bıraktım. Bu kısmı dikiş için kullanacağız. Sivri halkamı yaptım. Yine 3,5 milim tığım var. Halkanın içine girdim. Bir zincir çektim. Ve halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Çok da sık sık yapmıyorum. Altı tane sık iğnemi yaptım. Burada dikmek için kullandığımız ipi çekebildiğim kadar çekiyorum, ipimi koparmadan. Burada 6 tane sık iğne tepesi var. Altısının üstüne de bir tane sık iğne yapıyorum. Herhangi bir kaydırma yok. Birinciye geldim, sık iğne yaptım. İkinci sık iğne. 3
4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi artık bu noktadan sonra askımı ne kadar uzatırsam uzatayım çanta sapını. Burada V gibi görünen tepeler var demiştim. Bunun dış kanadını ve onun altındaki çizgiyi alacağız. Dış kanadını ve altındaki çizgiyi. Geldim V gibi görünen tepenin dışını aldım ve onun altındaki çizgiyi aldım. Bir tane sık iğne yaptım. Burada görüyorsunuz tepe var. Tepenin dış kanadını aldım ve altındaki çizgiyi aldım. Bir sık iğne yaptım. Tepeyi ve altındaki çizgiyi aldım. Sadece dış kanadını ve altındaki çizgiyi alarak istediğim uzunlukta öreceğim. Bu çanta için sivri halkanın içine 5 ya da 6 tane sık iğne yeterli oluyor. Beymen çantada 8 tane yapmıştım. İpim ince ise 9 tane de yapabilirim, 10 tane de yapabilirim. Dediğim gibi yine ipinizin inceliğine, kalınlığına göre ayarlarsınız. Gördüğünüz gibi böyle dokulu, esnek, güzel bir çanta sapı askısı oluyor. Ben 25 santim olana kadar devam edeceğim. Siz de istediğiniz uzunlukla örebilirsiniz. Elinizde tutmak istemiyorsunuzdur. El çantası olsun istemiyorsunuzdur. Kolunuza takmak için daha uzun örebilirsiniz. Kolunuza takmak için de 50 ya da 60 santim arası örebilirsiniz. İstediğim uzunluğa gelene kadar sapımı ördüm. Artık bu noktada ağzını kapatacağım. Dış kanadına ve altındaki çizgiye batıyorduk. Karşıdan alıp kaydırdım. Buradan da geldim. Karşıdakine alıp kaydırdım. Bir tane daha alıp kaydırdım. İçinden geçirdim. Ve ipimi çekiyorum. Esnek bir sap. Esnekliğini aldım. Bu haliyle çantama sabitleyeceğim. Aynı saptan 2 tane yapıyoruz. Böyle çantanın iç kısımlarına sabitliyoruz. Dediğim gibi kolunuza takmak istiyorsanız daha uzun bir sap yapabilirsiniz. Ben burada ikincisinde başladım. 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. 6 sık iğnenin üzerine her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında dış kanadını, tepenin dış kanadını ve altındaki çizgiyi alarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Sadece dış kanadını ve altındaki çizgiyi alıyoruz. Bu sapımı da tamamlayacağım. Sonrasında çantanın tersinden ütüleyeceğim
ve saplarımı çantaya dikerek sabitleyeceğim. Böylece çantamız bitmiş olacak. Çantanın iç kısmından buhar vererek yüksek ısıda ütülüyorum. Bu arada Beymen çantamı da bitirdim. En son ağız kısmından astarımı sabitlemiştim. İstek üzerine 3 sıralı olan motif sırasını 4'e çıkardım. En son içine silinebilir astar diktim. Plajda tuzdan ve güneş kremleri falan akarsa rahat temizlenebilmesi için sonra çıt çıtlarını diktim. Ve çantam hazır. Çantanın sapını da 8 tane sık iğneden oluşturdum. 50 santim ördüm. Böyle güzel bir çanta oldu. Siyah renk olduğu için bunu çekememiştim. En son bunu da göstermek istedim. Çantamı da iç kısmından buhar vererek ütüledim. 7 tane midye bu tarafta, 7 tane midye arka tarafta. Saplarım da 25 santim şeklinde hazır. Bir tane iğne alıyorum. Zaten dikebilmek için uçlarında ip bırakmıştık. Burada olduğu gibi 7 tane midyemiz var. Sağdan ve soldan üçüncüye sapımızı tutturuyoruz. Ben çanta saplarından bir tanesini sabitledim, diktim. 7 tane midyemiz var. Sağdan üçüncüye, soldan üçüncüye sabitliyoruz. Ortada da bir tane midyemiz kalıyor. İp bırakmıştık dikebilmek için. İçine koyuyorum sapımı. Çok az da bir pay bırakıyorum. Buradaki tepelerden önce sabitliyorum. Sonrasında bu öndeki görüntüyü de bozmamaya çalışarak bir önden bir arkadan geçirerek ipimizi çantamızı sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi ucu pat bir iğne, o yüzden dikmesi zor gibi görünüyor ama kağıt için uğraşırken elime zarar vermemek için bunu kullanıyorum. Burada kalkık bir görüntü oluşuyor. Onu da çantanın bir kendisinden alarak bir de saptan alarak buranın görüntüsünü düzgünleştiriyorum.
Bu aşamada artık sapınızın sağlam olduğunu düşünüyorsanız ipinizi gizleyerek dikme işlemini bitirebilirsiniz. En sonda kalan ipi kesiyorum ve diğer tarafı da aynı şekilde dikiyorum. İki sapımı da diktim, artık çantam bitti. Bu aşamada böyle mıknatıslı çıt çıtlar dikebilirsiniz. Burada farklı renklerle yapılmış ya da farklı iplerle yapılmış midye çantalarım var. Çantamız 23 santim ve eni de 30 santim. Gördüğünüz gibi 1 santim kadar, 1-1,5 santim kadar ütülemeyle de genişlemiş. Çanta ile ilgili detayları anlatmaya çalıştım. En son satış aşamasında bu mıknatıslı çıt çıtlarımı da dikiyorum. Böyle kartlar da ekliyorum. Şeffaf kargo poşetlerine koyup ve gönderiyorum sonrasında. Siz de satış yapmak istiyorsanız satış uygulamaları var. Onları telefonunuza indiriyorsunuz. Sonrasında bilgilerinizi giriyorsunuz ve banka hesabı gerekiyor. Banka hesabı bilgilerinizi girdikten sonra satışınızı yapmaya başlayabiliyorsunuz. Bazılarında komisyon kesiliyor, bazılarında kesilmiyor. Onlara göre artık fiyatlarını siz de belirlersiniz. Kağıt iple farklı farklı çantalar çalışabilirsiniz. Burada gösterdiğim gibi büyük plaj çantaları çalışabilirsiniz. Başka kağıt iple olan çantaları da eklemeye çalışırım. Mesela bunu geçen olma tişört almaya gittiğimizde mağazada görmüştüm. Modelini çıkardım. İçine astarını diktim. Birbirine ekleyeceğim. Saç örgüsü gibi bir de askısı vardı. Onu da yapacağım. Böyle yine küçük çantalar yapabilirsiniz. El çantası. Kağıt ip örmekte zorlanılan ama sonucu çok güzel olan bir ip. O yüzden siz de denemek isterseniz bu çantayla da başlayabilirsiniz. Çantayla ilgili aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.